Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere et sevmeyenler için, vejetaryenler için lahmacun hazırlıyorum. Bunun için kestane mantarım var. Bakınız ne kadar güzel. Ben yıkama taraftarıyım arkadaşlar mantarı. Şu şekilde yıkadıktan sonra kabın içerisine koymuyorum da akan suyun altında yıkıyorum. Daha sonra bu şekilde kuruluyorum mantarlarımı. Bunun için sarımsağım, soğanım, yeşil biberim, kırmızı biberim, maydanozum var. Yapım aşaması. Şu mantarımızın bu kısmını mantar çorbası yapıyorum. Onun için ayırıyorum. Şimdi arkadaşlar çok küçük doğrayacağız. Mantarımızın güzelliğine bakınız. Et gibi oluyor. Bu kestane mantarı çok ince keseceğiz. Yani kıyma görevini alacak mantarımız. Şöyle dilerseniz robottan da çekebilirsiniz incecik. Pişince zaten mantar küçülüyor. Ben hemen böyle kolayıma geliyor doğrayıveriyorum. Bakınız bu bizim şimdi kıymamız arkadaşlar. Bu şekilde tüm mantarlarımı doğruyorum. Şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. İnce doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. Ve yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı acı pul biberimi ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da karabiberimi ilave ediyorum. Hepsini güzelce yağım eriyene kadar tereyağımı kavuruyorum. Kestane mantarlarımızı kıyma olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde ince ince doğrayın veya robottan çekin. Şimdi mantarlar gözünüzde çok görünmesin arkadaşlar. Önce suyunu salacak, daha sonra çekecek. Güzelce soğanla birlikte 1-2 dakika kavuruyorum. 3 dakika mantarlarımı soteledim. Kırmızı biberimi ilave ediyorum. Yeşil biberimi ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu iç malzemeyi neden pişiriyorum? Çünkü ben bunu tarifi kızım için yapıyorum. Hamur açmakla, mayalamakla uğraşmayacaksınız. Ben bunu size pratik yolunu göstereceğim biraz sonra. O yüzden bu iç malzemesini güzelce pişiriyorum. Kış ayı olduğu için arkadaşlar domatesim yok. Domates sosu kullanıyorum. 1 su bardağı. Bu da Ağustos ayının da yapmış olduğum gerçek yaz domatesi. Şöyle 1 dakikada domatesle birlikte kaynasın. Ocağımın altını kapatıyorum. Bakınız şimdi ekmekle bir ben parça yedim arkadaşlar. O kadar lezzetli olmuş ki. Şimdi bu görüntüye bir bakın arkadaşlar. Bu kıyma değil mi bu? Bakın. Kıyma. Kestane mantarı olduğu için de renk olarak da etsiz kıyma yaptık arkadaşlar. Vejeteryanlar, et yemeyenler, ekonomiyi düşünenler bu tarifimi uygulasın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve hazırlamış olduğum bir demet maydanozumu da ilave ediyorum. Ben bu iç malzemeyi neden pişirdim? Çünkü lavaşlarımız pişmiş. Ben kolay lahmacun yapıyorum. O yüzden şöyle sıcak sıcak koyuyorum. Kuru olmuyor o zaman sıcak olunca arkadaşlar. Güzelce yerleştiriyorum. Uç noktalarına kadar koyuyorum ki kuru yeri kalmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi vejetaryen pizzalarım hazır. 200 derece fırına pişmeye gidiyor. Arkadaşlar 6 dakika pişirdim.
Şu anda lahmacun olarak hazır. Bu lahmacun. Fakat bizim evde üzerine şöyle kaşar rendeliyoruz. Tekrar fırına veriyoruz. Bu defa mantarlı pizza oluyor. Güzel bir tarif. Şimdi tekrar fırına gönderiyorum. Kaşarları eriyene kadar 1-2 dakika daha yeterli olacaktır. Lahmacunum fırından çıktı. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Pizza olarak çocuklarınıza yedirmek isterseniz bu şekilde üzerine kaşar ilave ederek pizza şeklinde yedirebilirsiniz. Tercih sizin. İkisi de çok güzel oluyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelmiş olduğum ölçüden arkadaşlar 5 adet lahmacun çıktı. Dilerseniz malzemeyi az koyarak 8 taneye kadar çoğaltabilirsiniz. Tercih sizin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Servin'in mutfağını izlemeye devam edin. Biraz ılıyınca arkadaşlar tadım aşaması. Lahmacunumun üzerine kaşar rendeledim. Bu şekilde pişirdim bir tanesini. Tam bir pizza oldu arkadaşlar. Şimdi biraz ılıdı arkadaşlar. Elime alabiliyorum. Lahmacun bu şekilde. Şöyle yapayım. Şimdi bunun tadımını yapacağız. Şöyle dilerseniz maydanozlarınızı içine ilave edebilirsiniz. Ve üzerine de biraz da limon. Oh 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 mis arkadaşlar. Bakınız ne kadar güzel oldu. Şimdi sizin için. Hay arkadaşlar. Bu olağanüstü bir lezzet. Sizlere öneriyorum. Afiyet olsun. Şöyle yapıyorum sizin için. Buyurun. Şu güzelliğe bakın. Afiyet olsun.